Büyü nedir? Daha spesifik bir soruyla, antik bağlamda büyü nedir? Sözlük bize büyünün, tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları, gizli işlem ve davranışlara verilen genel bir terim olduğunu, aynı zamanda efsun, sihir, karşı durulamaz güçlü manipülatif etki olduğunu söylüyor. Burada manipülatif kelimesi önemli. Çünkü, büyülü eylemi amacına yönlendiren insan müdahalesini ifade ediyor. Kontrol edilemeyeni kontrol etme potansiyeline sahip olan büyü, doğası gereği insani bir meşguliyettir ve örnekleri binlerce yıldır dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde mevcuttur. Bu videoda Antik Yunan ve Roma'nın klasik kültürlerinde kullanılan büyü örneklerini ele alacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. Erken Yunan toplumundaki bazı bireyler için, yalnızca tanrılara inanmak yeterli değildi. Büyünün çekiciliği, fiziksel, hedef odaklı bir ritüel olarak kalıcı niteliğiydi. Kişinin arzularını, umutlarını veya nefretini sıradan veya hatta uğursuz hedeflere ulaşmak için yönlendirme yöntemiydi. Yunan büyü papirüslerinin son kazıları ve ortaya çıkan akademik analizleri, antik profesyonellerin çeşitli geleneksel amaçlar için ayrıntılı tarifler ve reçeteler açıkladığı, geniş büyülü el kitapları bölümlerini ortaya koyuyor. Çiftçiler, topraklarını yağmurla kutsamak için büyü kullanarak zengin hasatlar sağlarken, diğerleri doğurganlığı artırmak, bir sevgiliyi güvence altına almak, hastalıkları iyileştirmek veya evlerini toplumsal tehditlere karşı korumak için ayinler gerçekleştirdiler. Antik çağdaki insanlar, ortak korkuların ve bitmeyen belirsizliklerin herkesin hayatını işkenceye soktuğu bir dünyada, servetlerini iyileştirme umuduyla bu tür ritüellere yöneldiler. Büyü, ilahi ve ritüellerden oluşan bu koleksiyon, M.Ö. 2. yüzyıldan M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanan kaynaklardan derlenmiştir ve gizliliği, bireysel metinlerin üretimini çevreleyen belirsiz koşullardan kaynaklanmaktadır. Antik toplumlarda büyünün dinle bağlantısı aslında biraz zayıftı. Etkinliği genellikle tanrıların yardımına bağlıydı. Ancak, genellikle şüpheli uygulamaları nedeniyle büyü, ne tamamen onaylanmış, ne de tamamen yasaklanmış olduğundan, belirgin bir kültürel statüye sahipti. Hem Yunanlılar hem de Romalılar, büyüyü kısıtlayan yasalara sahipti. Ancak, büyünün gücü ve çekiciliği, toplumun her seviyesinde oldukça değerli olduğu anlaşılıyor. Yunan mitolojisinde cadılar ve büyücüler de yer alır. Ünlü bir örnek, büyülü iksirleriyle kurnaz kahraman Odysseus'u sınırlayan büyücü Kirke'dir. Büyünün antik örnekleri iki kategoriye ayrılabilir. Büyük ölçüde zarar verme ile ilişkilendirilen kara büyü ve fayda sağlama, koruma ile ilişkilendirilen beyaz büyü. Lanet tabletleri olarak adlandırılan tabletler, ilk kategoriye, kara büyü kategorisine giriyor. Bu tabletler normalde ince kurşun parçalarıydı. Düşmanca kelimelerden oluşan cümlelerle lanetli bir metin yazılır, sonra katlanır ve genellikle mühürlenip bir çiviyle delinirdi. Lanet tableti daha sonra, genellikle su birikintilerine, kuyulara ve mezarlara gömülürdü. Gömülmesinin sebebi, bu yerlerin yeraltı dünyasına hızlı bir geçiş sağladığını düşünmeleriydi. Hades, Hekate ve Hermes gibi yeraltı dünyasının tanrı ve tanrıçalarının lanetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olabileceklerine inanıyorlardı. Yunanistan'daki Atina'dan İngiltere'nin güneybatısındaki Batha kadar klasik dünyada binlerce bu tür tablet bulundu. En eski lanet tabletlerinin kökeni M.Ö. 5. yüzyıl Atina'sına kadar uzanır. Bu tabletlerde kullanılan dil, yaptıranların, tanrı ya da tanrıçadan hedefe aldıkları kişiyi bağlamalarını istedikleri birçok örneği içerir. Bağlama kavramının kökeni belirsizdir. Ancak bağlama işleminin tanrılara has bir özellik olduğu, ölümlüler tarafından bağlama yapılamadığı, bu nedenle Yunan mitolojisindeki hikayelerden türediği düşünülebilir. Bu nedenle,
Bağlama eylemi bir tür ilahi etki kazanır. Bağlama, hedefi yok etmek veya öldürmek istemeden, onu kısıtlama veya ona zarar verme girişimi gibi görünüyor. Lanet tabletlerinde karşılıksız aşk, yüksek profilli davalar ve esnaf arasındaki rekabet gibi bir dizi konu ele alındığı görülüyor. Toplumun her seviyesindeki insanlar da bu işlere dahildir. Hatta bir Yunan lanet tabletinde ünlü antik hatip Demostenes'e bir gönderme göze çarpar. Lanet tabletlerinin dışında, vudu olarak adlandırılan bebek figürleri de kullanılıyor. Vudu figürleri veya bebekleri bazen lanet tabletlerine eşlik ederdi. Mısırlıların bu tür bebekleri ilk kez M.Ö. 2000 gibi erken bir tarihte kullandıkları düşünülüyor. Kötülük yapmak istenilen kişiye benzetilen, bal mumundan yapılmış figürler, öbür dünya tanrısı Osiris'ten sert muamele görebilmeleri için mezarlara gömülürdü. Bu bebek figürlerinin M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen örnekleri Yunanistan'da bulunmuştur. Bebekler çoğunlukla çamurdan, mumdan veya kurşundan yapılmıştır ve figürlerin çoğunun kolları arkalarından bağlanmıştır. Kollarının bağlı olmasının muhtemelen birçok lanet tabletinde bahsedilen bağlama işlemini vurgulamak için yapıldığı düşünülüyor. Hedeflenen kişinin adı genellikle heykelciğin üzerine kazınırdı. Daha sonra vücuttaki hassas noktalara iğneler batırılırdı. En yaygın iki bebek türü, bir aşk ilgisine yönelik olanlar ve kişisel bir düşmana yönelik olanlardı. Potansiyel bir sevgiliyi hedefleyenler için iğneler, genellikle gözlere, ağza ve cinsel organlara yerleştirilirdi. Amaç zarar vermek değil, bir uyarıydı. Kişisel düşmanları hedefleyenler içinse, figürinler genellikle minyatür tabutların içine yerleştirilirdi. Amaç belki de yeraltı dünyasına yolculuklarını hızlandırmaktı. Kısaca muskalardan da söz edelim. Muskalar, klasik dünyada yaygın olarak kullanılıyordu. Bu nesneler, rahatsızlıkları iyileştirdiğine, takan veya kullanan kişiye koruma sağladığına inanıldığı için beyaz büyü sınıfında değerlendirilir. Bu tür muskalara örnek olarak bitkiler, çiçekler, hayvan dişleri, ince hayvan kemiği parçaları veya değerli metaller ve oyulmuş tabletlerden veya yarı değerli taşlardan yapılmış dekoratif mücevherler verilebilir. Bazı muskalara dualar veya büyüler yazılmıştır. Bu yazılar, muskanın ne için kullanılmış olabileceği hakkında bilgi verir. Büyü uygulayıcıları, ki biz bunlara büyücü diyoruz, genellikle muska ile birlikte kullanılmak üzere tılsımlar veya sözlü büyüler de yapıyordu. Platon bize Sokrates'in baş ağrılarını iyileştirmek için kullandığı bir ilaçtan bahseder. Aslında bu ilaç, özel bir yaprak türünden yapılan ve ruhani sözlerle desteklenen bir büyüdür. Epessia grammata, Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılan özel bir muska türü. Bu muskalar, hiçbir dil bilgisi anlamı olmayan, iddiaya göre Efes'teki Artemis kült heykeline kazınmış gizemli bir harf dizisi olarak ortaya çıktı. İnsanlar kendilerini kötü ruhlardan ve veba gibi bulaşıcı hastalıklardan korumak için harflerin kazındığı nesneler giyerlerdi. Bazı sporcular zafer şanslarını artırmak için harfleri kıyafetlerine veya deri sandaletlerine de diktirirdi. Kutsal bitkileri de ayrıca bir tür muska olarak sınıflandırabiliriz. Çünkü çoğunlukla hastalıkları iyileştirmek ve önlemek için iksirlerde ve tariflerde bu bitkiler kullanılırlardı. Hasta veya yaralı insanlar genellikle bitki bazlı tıbbın sırlarını anladığına inanılan, Yunan tanrısı Asklepios'a dua ederdi. Milattan önce 300 civarında, Eresuslu Theopastus, sonraki yüzyıllar boyunca doktorlar ve büyücüler tarafından kullanılan bitkiler üzerine araştırma kitabını yazdı. Theopastus, yüzlerce bitkiyi ve sözde büyülü özelliklerini tanımladı. Örneğin, penniroyal bitkisi kadınlar için bir doğum kontrol yöntemi olarak, sujuil bitkisi bir veba veya bulaşıcı hastalıktan kurtulmak için, marshmallow kırıklar için ve early purple orchid, afrodizyak olarak kullanıldı. Theopastus'u takiben, M.Ö.
milattan sonra 600 yıllarına tarihlenen Yunan büyülü papirüsleri, bitki bazlı ilaçlar ve iksirler için eski tariflerde 450'den fazla bitki, ot ve mineralden bahseder. Yunan büyülü papirüsleri, Mısır'da bulunan ve 600 yılı aşkın bir üretim sürecini kapsayan büyük bir papirüs metinleri koleksiyonudur. Metinler birçok farklı kişi tarafından yazılmıştır ve bitki bazlı iksir tariflerinin yanı sıra, bir uygulayıcıya yardım etmek için çağrılabilecek büyülü formüller, ilahiler, tanrı ve iblislerin adlarının listelerini içerir. Bu papiruslarda vudu bebekleri yapma talimatları ve örnekleri de vardır. Metinlerin bazıları saç tutamları ve giysi parçalarının etrafına sarılmış halde bulunmuştur. Aslında bu da papirüslerin kendi başlarına muska olarak kullanıldığını düşündürüyor. Günümüz bilginleri bu metinlerin ne kadar gizli veya kamusal olduğuna karar verememişlerdir. Ancak daha sonraki papirüslerin bazılarındaki rahiplere yapılan atıflar, belki de Roma İmparatorluğu'nun son yüzyıllarında, büyünün daha resmi ve dini uygulamalara benzer bir statüye sahip olmaya başladığını düşündürmektedir. Antik dünyada büyünün gerçek konumunu muhtemelen asla bilemeyeceğiz. Ancak bugün sahip olduğumuz örneklerden, cinsiyet ve sosyal statü sınırlarını aştığı açıkça anlaşılabiliyor. Büyünün özellikle kişisel bir uygulama olduğu net bir bilgi olarak karşımızda duruyor. Ve sonuç olarak bize antik Yunan ve Roma halkının günlük korkuları, sevgileri ve umutları hakkında büyüleyici bir bakış açısı sağlıyor. Büyünün, batıl inançların alanı olduğu yönündeki geçmiş akademik eleştirilere rağmen, toplumun tüm sınıfları arasındaki evrenselliği ve etkisi göz ardı edilmemelidir. Kim bilir, belki de eşleşen vudu bebekleriyle gömülen kurşun yazıtlar, biri kurbanının elinde, diğeri ise bilinmeyen bir mezarda, çağlar boyunca sürecek bir lanet bırakmıştır. Antik Yunan ve Roma dünyası, yalnızca tanrılar ve kahramanlarla dolu bir efsaneler alemi değildi. Aynı zamanda görünmeyenin, bilinmeyenin, gizemli güçlerin de sahnesiydi. Büyü, bu kadim uygarlıkların hayatında bazen gizli bir umut, bazen korkulan bir lanet, bazen de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. İster bir askerin zafer için bir büyü tılsımı taşıması, ister aşık bir kadının kalbi kırılmışken aşk büyülerine başvurması. İnsanlar, çaresizlik ve tutku anlarında doğaüstü güçlere yönelmeyi seçtiler. Bu eski dünyalarda büyü, sadece karanlık bir kenar bilgi değildi. Aynı zamanda toplumun dini inançlarıyla, hukuku ve hatta siyasetiyle iç içeydi. Tanrıların dualarla çağrıldığı tapınaklar kadar, gizli fısıltılarla söylenen lanetler de vardı. Bazen bir büyünün, kaderin gidişatını değiştirecek kadar güçlü olduğuna inanılırdı. Bugün elimizde kalan metinler, tılsımlar ve lanet tabletleri sayesinde o çağların insanların korkularını, arzularını ve umutlarını birer birer okuyabiliyoruz. Ve belki de en ilginç olanı, aradan geçen binlerce yıla rağmen, insan ruhundaki bilinmeyene duyulan o derin ilgi, hiç kaybolmadı. Büyü, Antik Yunan ve Roma'da yalnızca doğaüstü bir araç değil, aynı zamanda insanın kendi güçsüzlüğüyle yüzleşme ve ona meydan okuma biçimiydi. Onların dünyasına baktıkça şunu daha iyi anlıyoruz. Bilimle, mantıkla ve dinle kuşatılmış olsak bile, insanlık hala bazen açıklayamadığı güçlere bir umut ya da korkuyla bakmaya devam ediyor. Antik Yunan ve Roma toplumlarında büyü ve büyüye bakış hakkında hazırladığımız videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.